Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı Satoshi Türk'e abone olmayı unutmayın. Ethereum nedir? Ethereum nedir denildiği zaman arkadaşlar genelde kullanıcıların aklına bir kripto para birimi gelmektedir. Alım satım yapmak için bir değer atfedilmiş bir belirteçtir. Aslında Ethereum son kullanıcının bilmesi gereken pek de önemli bir şey değil. Ama biz yazılımcılar için durum tam tersine Ethereum'un ne olduğunu, nasıl çalıştığını kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Yazılımcılar olarak Ethereum denildiği zaman aklımıza bir sanal bilgisayar gelmeli arkadaşlar. Sanal bilgisayardan kasıt aslında şöyle söyleyelim. Birçok yerde görebiliriz. Ethereum Virtual Machine, EVM kısa şekilde. Bunun ne olduğunu detaylı bir şekilde birçok yerde anlatmışlardır. Fakat biz de burada buna bir değinelim. EVM nedir? EVM bir sanal bilgisayardır ve durum kontrolü yapar. Durum kontrolü nedir arkadaşlar? Tamamen kendini yalıtarak giriş çıkışları kontrol eder. Ağa gelebilecek herhangi bir zararı, saldırıyı önlemeye çalışır. Bu akıllı sözleşmeler direkt Ethereum EVM üzerinde direkt yürütülmez, çalıştırılmaz. Bunların bir aşaması vardır. Bunları şeyden dolayı söylüyorum. Bilelim, işleyişi bilelim arkadaşlar. Bu işlemler nedir? Yani bir akıllı sözleşme yazdık. Bir kod bloğu yazdık. Biz bunu çalıştırdığımız zaman önce bunların bir işlem kodları vardır arkadaşlar. Bu işlem kodlarının da hepsinin bir ücreti vardır aslında. Bu işlem kodlarını compile, derlemek için de EVM'ye gönderdiğimizde byte koduna çevrilir. Java programcısı varsa aramızda, Java programcısı aslında ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlamıştır. Java'da da böyledir arkadaşlar. Kod direktmen byte koda çevrilir arkadaşlar ve derleme işlemi gerçekleştirilir. Fakat burada EVM şunu yapıyor. Boş istek atılmasına karşı önlemeye çalışıyor. Saldırıları önlemeye çalışıyor. DOS ataklar zaten gerçekleştirilemiyor. Bunun önüne geçmek için nasıl ki blockchain 1.0'da proof of work kullanılmış, bir ücretlendirme, bir iş kanıtı gerekli. Ethereum'da da arkadaşlar durum böyle icra ediliyor. Yani gereksiz sözleşmeler yazıp sürekli gönderemiyoruz. Sürekli istekler atamıyoruz. Boş istekler atamıyoruz. EVM'nin çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Peki EVM'nin avantajları ne? EVM'nin en büyük avantajı bir kere donanımdan arkadaşlar bizi kurtarıyor. Yani maliyetli bilgisayarlar toplayıp da kod yazmamızı gerektirecek bir durum yok ortada. Çünkü sanal makine üzerinde işlemlerimizi yapıyoruz. Bunu bir VPS olarak düşünebiliriz. Dedicate olarak düşünebiliriz. Hazır VPS ve Dedicate demişken dezavantajlarına gelirsek, dezavantajları da arkadaşlar tamamen merkeziyet siz diyemeyiz aslında. Diyebiliriz de şöyle bir şey var. Ethereum'un bugün çoğunlukta tutulduğu sunucular AWS'in sunucularıdır arkadaşlar. AWS'te herhangi bir sorun yaşanırsa ağda biraz zarar verme durumu olası. Tabi eskiden de bu. Artık Ethereum yaygınlaştı. Düğümler yaygınlaştı. Doğal olarak ne oldu? Bu olası kötü durumlardan da bir nevi kurtulmuş olduk. Ethereum denildiği zaman aklımıza gelecek durumun ne olduğunu az çok anladık. Bir sanal makine. Bu sanal makine sadece ağın kontrolünü yapıyor. Bir durum kontrolü yapıyor. Dışarıdan gelecek saldırıları engelliyor. Ağın güvenliğini sağlıyor. Ve direkt akıllı sözleşmeleri çalıştırmıyor. Ne yapıyor? Önce işlem kodlarımız var. İşlem kodlarını byte koda çeviriyoruz. İşlem kodlarının her birinin bir ücreti var. Sonra byte koda çeviriyoruz. Doğal olarak compile ediliyor. Akıllı sözleşmeler nerede yaşıyor peki? Tamamen sanal bilgisayarın içerisindeki düğümlerde yaşıyor arkadaşlar. Yani bakın ekranda da görüyorsunuz her biri bir Ethereum sanal makinesini çalıştıran kullanıcılar. Bizim akıllı sözleşmelerimizde buradaki nodlar üzerinde ne oluyor? Birbirleriyle senkron bir şekilde eşitlenip çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani aslında burada binlerce kullanıcının makinesi işlem yapıyor bizim yerimize. Bizim makinamızın yerine daha doğrusu. İşlem bu şekilde çalışıyor. Her girdinin bir maliyeti var. Her işlemin bir maliyeti var. Bu maliyetler konusuna da sonraki videolarda değineceğiz. Peki durum böyleyse biz ne alıp satıyoruz? Madem Ethereum bir kripto para değil, biz o zaman ne alıp satıyoruz? Sonraki videoda bunun açıklamasını yapalım. Hoşça kalın arkadaşlar.